Merhaba, hoş geldiniz. Ben Merve Coşkan, tasarımcı, çizer ve eğitmenim. Kanalımda dijital çizimle ilgili içerikleri bulabilirsiniz. Yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hazırsanız başlayalım. Serinin 5. ve son videosuyla karşınızdayım. Bu biraz detaylı bir çizim olacak. Eğer bundan önceki 4 videoyu izlemediyseniz mutlaka izleyin çünkü o videoların hepsi bu video için bir hazırlıktı. Aynı zamanda 3. videoda çizmiş olduğumuz evi direkt kopyalayarak kullanacağız burada. Hazırsanız başlayalım. 4000'e 4000 piksel boyutlarında bir belge açıyorum. DPI 150. Bir kompozisyonu oluştururken yararlanabileceğimiz bazı prensipler var. Bunlardan biri 3'te 1 kuralı. Buna göre alanı dikey ve yatay olarak 3 eşit parçaya böldüğümüzde kesişen noktalar odak noktalarını oluşturur. Odak noktası olmasını istediğimiz objeleri bu noktaların üzerine ya da yakınına yerleştirebiliriz. Ve gökyüzü ya da yeryüzü bu yatay çizgilerin 3'te 1'inde ve 3'te 2'sinde olacak şekilde konumlandırılır. Böylece daha estetik görüntüler elde edebiliriz. Yardımcı çizgileri oluşturmak için çizim örneğini açarak destekli çizimi aktifleştirelim. Eskiz için taslak fırçalarından HB kalemi kullanıyorum. Rengim siyah. Alanı yatay ve dikey olarak bölüyorum. Bu katmanın opasitesini düşürelim. Burada serinin 3. videosunda çizdiğimiz ev çizimini kullanacağım. Galeri ekranına dönüp belgeyi açıyorum. Eskiz katmanını seçip kopyalaya basıyorum. Belgemize geri dönelim. Eylemler menüsünde ekle kısmında yapıştıra tıkladığımda katmanı kopyalamış oluyorum. Evi sağ taraftaki kesişim noktasının ve çizgisinin hizasına konumlandırıyorum. Katmanı isimlendirelim. Hazırladığım taslağa göre ev bir yamacın üzerinde. Bir yol ve üzerinde taş basamaklar olacak.
Yamacın altından göl gözüküyor. Ve son olarak derinliği artırmak için yakın plana köşelerden çıkan yapraklar çiziyorum. Hem oradaki boşlukları dolduracağım hem de yaprakların yönü gözü eve yönlendirecek. Gökyüzünde de bulutlar olabilir. Katmanları hafifçe sağa iterek seçip bir grup oluşturuyorum. Alttaki katmanı kapatıp eskiz katmanın opasitesini düşürüyorum. İlk olarak genel renklendirmeleri yapacağız. Bunun için mürekkep fırçalarından stüdyo kalemini kullanacağım. Serinin 4. videosunda bitki ve çimen çizimleri yapmıştık. Oradaki renk paletini kullanacağım. Çizimi yapıp içini dolduruyorum. En altta yeni bir katman açalım. Taş yüzey çiziminde kullandığım açık rengi seçiyorum. Şimdi ev çizimini açalım. Arka plan katmanı kapalıyken eylemler menüsünden Canvas'ı kopyalaya tıklıyorum. Ve belgeye geri dönüp yapıştır diyorum. Ve bir katman daha açıp ağaç ve bitki kümelerini çizelim. Burada yeşillik çizimindeki orta tonu seçiyorum. Tonu değer bölümünde hex kodunu yazarak oluşturabilirsiniz. Yeni bir katman açıp en alta taşıyorum. Gölü çizeceğim. Bunun için mavi tonu seçiyorum. Tonu değer bölümünde hex kodunu yazarak oluşturabilirsiniz. Yeni bir katman açalım. Burada da yolu çizeceğim.
Taş basamakları çizmek için yeni bir katman açıyorum ve gri tonlardan açık olanı seçiyorum. Bir katman daha açalım. Burada da yakındaki yaprakları çizip renklendireceğim. Yeni bir katman açıp beyaz renge geçiyorum. Bulutları çiziyorum. Şimdi eskiz katmanını kapatalım. Detaylandırma aşamasına geçiyoruz. Serinin 4. videosundaki çimen çizimindeki uygulamanın aynısını yapacağım. Mürekkep fırçalarından kuru mürekkebi kullanacağım. Renk olarak bir ton koyu yeşili seçiyorum. Fırçanın opasitesini biraz düşürüyorum. Çizgileri tepenin eğim yönüne göre çiziyorum. Şimdi fırçanın opasitesini artırıp boyutunu küçülterek işlemi tekrarlıyorum.
Ağaç katmanına geçiyorum. Yine mürekkep fırçasını kullanacağım. Burada da oval çizgiler ile ağaca hacim kazandıracağım. Fırçanın opasitesini azaltıp ucunu büyütüyorum. Şimdi fırça ucunu küçültüyorum. Daha keskin çizgiler ve yapraklar oluşturacağım. Aynı adımları bitki kümesinde de uyguluyorum. Yaprak katmanına geçip alfa kilidini açıyorum. Aynı ton ile yaprakların damarlarını çizeceğim. Patika katmanına geçerek alfa kilidini açıyorum. Şimdi Old Beach fırçasına geçip sarı ve kahverengi tonlar ile yola biraz daha detay katacağım. İstediğiniz farklı bir fırçayı da kullanabilirsiniz burada. Ben özellikle herkeste olduğu için Procreate'in kendi fırçalarını kullanmaya çalışıyorum ama siz elinizde farklı fırçalar varsa bunları da kullanabilirsiniz. Taş basamakların olduğu katmana geçip yine alfa kilidini açalım. Burada serinin ikinci videosunda taş yüzey çiziminde uyguladığımız adımları izleyeceğiz. Koyu gri tonu kullanacağım. Yine Old Beach fırçasını kullanacağız. Sketch katmanının opasitesini biraz daha düşürüyorum. Taş dokusunu oluşturacağız. Kenarlar koyu, orta kısımlar aydınlık olacak şekilde bir boyama yapıyorum.
Kuru mürekkep ile de çizikler oluşturalım. Tekrar patika katmanına geçiyorum. Old Beach fırçasını kullanarak buradaki gölgelendirmeyi ve dokuyu biraz daha artıracağım. Yamaç katmanına geçip alfa kilidini açalım. Burada da taş tonlamasındaki adımları uygulayacağız. Old Beach fırçası ile koyu tonu alıp iç kısımlar daha koyu olacak şekilde bir boyama yapıyorum. Açık ton ile görüntüyü tamamlıyorum. Ev katmanının üstünde olacak şekilde bir katman daha açıyorum ve mini kotlar çiziyorum. Paletteki sarı tona geçerek kır çiçekleri görünümü yaratacak minik noktalar oluşturacağım. Yaprak katmanına geçelim. Yumuşak fırçaya geçip koyu ton ile sap kısımlarını boyayarak bir geçiş oluşturacağım. Biraz daha açık bir ton ile de uç kısımlarını tonlayalım. Yeni bir katman açıp kuru mürekkep fırçasına geçiyorum. Gölün kenarında da yeşil bir alan olacak. Ayarlamalar katmanından Gauss bulanıklığını seçip kalemi sağa doğru çekiyorum.
katmanına da hareket ve Gauss bulanıklığı ekleyeceğim. Yaprak katmanına geçelim. Şimdi katmanı tekrar sağa edip alfa kilidini kapatıyorum. Ayarlamalar katmanından Gauss bulanığını seçip dikkati eve daha iyi çekmek için görüntüyü bulanıklaştırıyorum. Şimdi atmosfer ışığı oluşturacağız. Mavi bir ton seçiyorum. Katmanın tamamını boyuyorum. Harmanlama seçeneklerinden çoğaltı seçip opasiteyi biraz düşürüyorum. Katmana tıklayıp maskeleyi seçiyorum. Böylece bu katmanda siyah renk ile boyama yaptığımızda bir gizleme işlemi yapacağız. Beyaz renk ile boyayıp gizlediğimiz yerleri tekrar açığa çıkarabiliriz. Şimdi sarı bir ton seçiyorum ve yumuşak hava fırçasındayım. Katmanın harmanlamasını kaplama olarak değiştiriyorum. Fırçanın ucunu küçülterek yaprakların arasından sızıp yüzeye düşen güneş ışığı görüntüsünü oluşturacağım. Bu katmanı seçip Gauss bulanıklığı veriyorum. Daha yoğun bir etki için katmanı sola çekip çoğaltabiliriz. Bu katmanda da maskelemeyi açıp bazı alanları gizleyeceğim. Son olarak biraz parıltı oluşturmak için yeni bir katman açalım. Stüdyo kalemine tıklıyorum. Darbe doğrultusu bölümünde titreşim ve aralık özelliklerini artıracağım. Sarı tonu kullanıyorum. Katmanın harmanlamasını kaplama olarak değiştiriyorum. Bu katmana da biraz Gauss ve hareket bulanıklığı verelim.
Biraz da bahar efekti vererek daha çok parlamalarını sağlayabiliriz. Evet, böylece çizimi tamamladık. Umarım sizin için faydalı olmuştur. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna tıklayın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.